Filiz Hanım, önce sizinle başlayalım istiyoruz. Canlı görüntülerde geliyor, onu değerlendirelim. Esadsız Suriye'den ilk sabah Şam'a akın devam ediyor diye arkadaşlarımız da yazmış. Aslında sürecin tam anlatan bir cümle olmuş. Bu canlı görüntüye baktığınızda bize neyi anlatıyor? Artık bir normalleşme sürecini mi anlatıyor Yeliz Hocam? Ya da bu noktada Şam'a hızla herkes dönüp bir pozisyon mu almaya çalışıyor? Yoksa evlerine mi kavuşmaya çalışıyorlar? Yoksa yeni oluşacak sistemde halk kendi sesini duyurmak için mi bu dönüş başladı? Şimdi tabii ki bunca senedir zulüm altında olan halk ve yerlerinden edilmiş bir sürü insandan bahsediyoruz ki hapishane görüntülerinde de gördük. Birbirlerine yıllar sonra kavuşmuş olan anneler, çocuklar, hapishanelerde tutulan küçücük çocuklar bile vardı ki şu anda insanlar artık bizim bir ülkemiz var diye seviniyorlardı en son gördüğümde. Tabii onlar için çok sevindirici bir haber, çok insani bir durumdan bahsediyoruz burada. Çünkü gerçekten yıllardır Esad rejiminin altındaki 61 yıllık bir Baas rejiminden bahsediyoruz ki Beşar Esad'ın babası olan Hafız Esad da biliyorsunuz darbeyle gelip hatta Hama kasabı denirdi kendisine yaptığı zulümlerden ve katliamlardan dolayı. Oğlu da aynı şekilde devam ettiği için tabii ki yıllardır halkın içinde çok büyük bir düşmanlık ve nefret artık birikmişti. O hapishanelerden çıkanların çığlık çığlığa ağlayıp bayılmaları da aslında bunu da göstergesi. Şimdi dönüşe de bakarsak şimdi insanlar artık geri dönüp orada ne olduğunu da merak ediyorlar. Evlerine, yıllar önce bıraktıkları memleketlerine, kendi topraklarına, atalarının oldukları yerlere gidip bakmak istiyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Birincisi tekrar Suriye'nin yeniden inşası kısmı aslında çok önemli. Ve geri dönen kitlelerle de demografik yapı, yeniden kurulacak olan düzen, yeni oluşturulacak siyasi düzen ve tekrar ayağa kaldırılması gereken altyapılar ve kurumlar çok önemli burada. Tabii ki geri dönen insanların orada ne bulacağı çok da iç açıcı değil. Çünkü biliyorsunuz yıllardır bölgeyi bombalamayan kalmadı. Büyük yıkılmış bir altyapıdan bahsediyoruz. Ama tabii ki bütün Suriyeli insanlar geriye dönüp evlerine, barklarına tekrar belki de sahip çıkıp buradaki yeni oluşacak yapıda da bir söz sahibi olmak istiyorlar. Çünkü bundan sonraki demokratik bir seçim yapılırsa bütün Suriye'deki halk buna mutlaka dahil olmak isteyecektir. Çünkü kendi geleceklerine artık kendileri karar vermek istiyorlar. Gülruh Hanım, size de sormuş olayım. Bir geri dönüş görüntüleri diyebiliriz. Esadsız Suriye'de ilk sabah demek de mümkün, altyazımızda olduğu gibi. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Şimdi geri dönüşler başladı. Halk geri dönüyor desek yeridir belki de. Muhaliflerin hareketine halkın sevincini ve desteğini de gördük. Uluslararası kuruluşlar, diğer ülkeler bu geri dönüşe nasıl bakacaklar? Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın etkisini görmüştük Esad rejiminde 2011'den sonra. Artık halkın bu ayaklanması diye tabir edebilir miyiz? Doğru söylüyorsam, katılıyorsanız. Halkın kendi ülkesine sahip çıkma sürecinin bir dönüşümü. Evet. Kesinlikle öyle. Şu anda bu arada Emevi Meydanı'na bakıyoruz. Şam benim ilk tayin yerimdir. 2007-2009 yılları arasında ikinci katip olarak Şam Büyükelçiliğimizde görev yaptım. Solda gördüğümüz bina Opera. Emevi Meydanı, orada bir kılıç vardır. Onun arkasında Sheraton Oteli var. Tam karşıda bir devlet binası. Buradan palmiyelerin olduğu yerden yukarıya doğru çıkacak olursak Abu Romani Büyükelçiliğimizin de olduğu birçok büyükelçilik ve devlet binasının olduğu yerdir. O sağdan, kılıcın solundan yukarıya çıkıldığında ise Mezze denilen bölge. Yani şu anda tam Şam'ın kalbine bakıyoruz esasında bu görüntülerde. Tabii ki yani Suriye halkı bir kere yani artık 50 küsür yıllık bir kanlı bir Esad yönetimi sonrasında üzerlerinden büyük bir kara bulut kalkmışçasına mutlular. Ve bütün kesimler mutlu bir kere Samet Bey. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Sünnisiyle, Nüsayrisiyle, gayrimüslimiyle, Dürzüsüyle herkes tabii ki Esad yönetiminin sona ermesinden, çünkü bu bir hayal gibiydi. Yani düşünün, Arap Baharı ile beraber bölgedeki bütün diktatörlükler yıkıldı ama Esad rejimi bir türlü yıkılmamıştı. Dolayısıyla hiç yıkılacak gibi de hissetmiyordu Suriyeliler ve bu iç savaşın da uzamasıyla büyük bir karamsarlık vardı esasında. Dolayısıyla yepyeni bir güne uyandılar.
heyecanlılar. Sadece Suriye içerisindeki Suriyeliler değil. İşte Türkiye'deki Suriyelilerin nasıl gösterilerde bulunduğunu gördük. Bugün sabah Avrupa'nın farklı yerlerinde, dün akşam da keza öyle Suriyelilerin bulunduğu şehirlerde Suriyeliler sevinç gösterileriyle Esad'ın devrilmesini karşıladılar. Bir dönüş tabiatıyla olacaktır. Şimdi bu baktığımız yer, demin niye detaylı bir şekilde izah ettim? Çünkü özellikle Abu Romani ve Mezze bölgelerine Samet Bey, İranlılar çok yerleşti iç savaş esnasında. Yani insanların evlerini gasp etti İranlılar. Dolayısıyla buralara bir dönüş de oluyor olabilir. Yani insanlar kendi evlerine de dönüyor olabilirler. Bir de Şam'ın yani ülkenin başkentine dönerek oradaki belki siyasi sürece oluşacak geçiş sürecine katkı bulunmak amacıyla ya da sevinçlerini paylaşmak amacıyla dönüyorlar. Şimdi tabii ki Esad'ın devrilmesi önemliydi ama bundan sonra da kolay bir süreç Suriyelileri beklemiyor. Hani bunu da vurgulamamızda fayda var. Bir anda 180 derece sabah kalktılar, bir demokrasi ortamı yok tabii ki ülkede. Demokrasi kültürünün bir kere oluşması lazım. Bu da bugünden yarına oluşacak bir şey değil. Ama tabii ki önemli. Dün Sayın Fidan açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani bölge ülkelerinin, uluslararası toplumun Suriye'ye yardımcı olması gerekiyor dedi. Tabii ki bu Suriyelilerin yürüteceği bir süreçtir. Kendi özgür iradeleriyle kendi kaderlerine sahip çıkacaklar, kendi geleceklerine sahip çıkacaklar. Ama uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinde muhakkak ki katkısı gerekiyor. Tabii katkılar gerekiyor ama bu görüntülere baktığımızda bu katkılar nasıl gelecek? Bir anda Rusya'nın Esad rejimini desteklediğini biliyoruz, İran'ın biliyoruz. Hatta Hizbullah geride kalan 4-5 gün önce bir açıklama yapmıştı. Muhalifler ilerliyor fakat Şam'a yaklaştıklarında biz Esad rejimini koruyacağız, muhaliflerin karşısına dikileceğiz demişlerdi ama böyle bir süreç yaşanmadı. Halkla birlikte muhaliflerin ayaklanmasına bütün ülkelerde saygı duyup mu çekildiler yoksa saygı duymak zorunda mı kaldılar Gülru Hanım? Şöyle, şimdi Samet Bey, bir kere bu süreç nasıl ortaya çıktı? Onu eğer çok kısa, hocamızın vaktinden de çalmamış olurum, anlatırsam zaten tabloyu da daha net bir şekilde anlarız. Birincisi, Rusya artık Ukrayna Savaşı'na gömülmüş vaziyette. Şimdi İsrail Hizbullah Savaşı'yla Hizbullah da bir Suriye satından çekildi ve bir hayli yıprandı. Orada bir boşluk oluştu. Bunu biz hep söyledik, hep yazdık. Bu ortaya çıkan boşluğu birisi dolduracak diye. ABD'de seçimler oldu. Bir geçiş süreci var ABD'de de. Yani şurada işte bir aydan biraz uzun bir süre kaldı Trump'ın Beyaz Saray'da ikinci dönemine başlamasını. Bütün bu etkenleri bir araya koyduğumuz vakit Esad karşıtları için olumlu bir tablo çıktı. Şimdi siz de söylediniz. Şimdi İran değil mi? Rejimi destekleyen, Rusya rejimi destekleyen, 2015'te net bir şekilde Rusya biliyorsunuz Esad rejimiyle birlikte yer aldı ve muhalifleri ağır bir şekilde bastırdı. Şimdi Rusya bunu yapmadı. Benim tahminim Rusya zaten kendi üslerini garantiledi. Bütün zaten fraksiyonlarla da unsurlarla, sahadaki unsurlarla da temas halindeydi. Üslerini garantiledi. Dedi ki ben bundan sonra Ukrayna'ya yoğunlaşacağım. Çünkü hali mecali kalmamış bir Rusya'dan bahsediyoruz. Kuzey Kore'den yardım isteyen bir Rusya'dan bahsediyoruz. Hizbullah zaten dediğimiz gibi bölgeden, sahadan ayrıldı. İran bir hayli 7 Ekim'den bu yana yıprandı ve çekildi ve şunu unutmayalım, bakın bu bence çok önemli bir şey Samet Bey. Muhalifler yani Esad karşıtı unsurlar Suriye'ye girdiklerinde, Şam'a girdiklerinde ilk yaptıkları şeylerden biri İran Büyükelçiliğini bastılar ve yağmaladılar. Yani muazzam da bir tepki var. Ama aynı şeyi Ruslara yapmadılar. Bunu da belki biraz ilerleyen noktalarda anlatacağım. Dolayısıyla şimdi yardım derken ben yapıcı katkıdan bahsediyorum tabii ama kolay olmayacak. Çünkü Rusya'nın sahada terörist olarak gördüğü, İran'ın gördüğü, Türkiye'nin gördüğü, diğer ülkelerin gördüğü, Amerika dahil olacağım dedi. Biden dün bir açıklama yaptı. Geleceğine biz de dahil olacağız dedi. Şimdi bugüne kadar iç savaşın bir türlü sona ermemesinin sebebi sahadaki üçüncü ülkelerin kendi gündemlerine
önceliyor olmalarıydı. Ama şimdi artık söz Suriyelilerde. Suriyeliler kaderlerini tayin edecekler. Bize de düşen onlara destek verip toprak bütünlüğünü ve istikrarını, egemenliğini sağlayacak şekilde yapıcı bir rol oynamamızdır. Diğer ülkeler de bunu yapmalıdır. Umarız süreçte böyle devam eder. Sınır komşumuzdaki bir halk yönetimi bölgenin de daha istikrarlı olmasını sağlayacaktır. Şimdi görüntüler Şam'dan, Şam'ın kalbinden geliyor ama Şam'da, Suriye'de geride kalan süreçte yaşananları da konuşalım istiyoruz. Burada diğer görüntülere de bakalım Yeliz hocamızla birlikte. Bu görüntüler de Şam'daki sürecin, geride kalan sürecin nasıl olduğunu aslında belki de anlatıyor hocam. Bu hapishanelerden gelen görüntüler. Bu görüntüleri nasıl değerlendirmemiz lazım? Hapishaneler bütün ülkelerde var ama belli standartlarda orada suçlular ya da yargılanıp suç atfedilenler hapishanelerde tutuluyorlar. Buradaki şartları nasıl değerlendiriyorsunuz? Rejim karşıtlarının gelen bilgilerde hapishanelere atıldığı, işkence gördüğü söyleniyordu. Bu görüntüler onu karşılıyor mu? Başka bir görüntüm var, sizden dinleyelim. Hatta tünellerde kalanların bilgisinin de olduğu bizle paylaşıldı. Sendaya hapishanesi burası, Şam'da bulunuyor. Hala tünellerden kurtarılmaya çalışılan mahkumlar olduğu bilgisi de var. Bu görüntüleri konuşalım, sonra Münbiç'te neler yaşanıyor onu da ekranlara getireceğiz. Şimdi görüntüler gerçekten insanlık dışı demek lazım burada. Çünkü bu hapishane aslında çok da işkenceci olması sebebiyle meşhur bir hapishane. Herkesin bildiği bir yer. Rejim karşıtı herkesin doldurulup işkence edildiği ve hiçbir şekilde yargılama usullerine ya da insanları bir yerde tutma usullerine hiçbir şekilde uymayan kurallarla yürütülen, tamamen Esad'ın ve işte Esad'ın yönettiği o güruhun canının istediği şekilde insanları işkence ettiği bir yer ve çıkan insanların çoğunun hafızasını kaybettiği, hatta burada hala ulaşılamayan birçok katı da var, sizin de söylediğiniz gibi. Kameralarda, görüntülerde yürüyen insanlar görülüyor ama henüz bunlara ulaşılabilmiş değil. Ulaşmanın yolunu dahi bulabilmiş değiller ve yıllarca buralarda insanlar ölüme mahkum edilip işte birbirlerini öldürmelerini ya da sağlık sebebiyle ölmeleri beklenip tekrar bütün toplanan muhalifleri buraya doldurduklarını biliyoruz ve bu yıllardır böyle olan bir şey ki burada çok fazla insanın, 10 binlerin üzerinde insanın da hayatını kaybettiğini de biliyoruz. Şimdi bunların hepsi tabii ki hapishaneden çıkanların da dışarıdaki o gösterdikleri zaten tepkilerle ne kadar zor şartlar içerisinde, belki hiçbir şekilde adil yargılama usullerine tabi tutulmadan, hiçbir şekilde belki suçları da ispatlanmadan veya içeriye atıldıktan sonra hiçbir şekilde dışarıya çıkarılmamacasına belki de içeri atıldı bu insanlar ve kaç senedir orada olduklarını, neden orada olduklarını, kim olduklarını bile hatırlamıyorlar. Başka milletlerden de birçok insan bu hapishanede ki bununla birlikte de zaten muhalifler nereye girerlerse bütün hapishaneleri ilk önce boşalttılar. Çünkü hapishaneleri dolduranların hepsi aslında oradaki muhalif halk. Kadınları da toplamışlar tabii, birçoğu öyle. Kadınları da toplamışlar, çocukları da toplamışlar. Çok küçük kız çocuklarının bile orada kilit altında olduğunu gördük. Yani burada hatta hiçbir şekilde... bununla ilgili bazı söylemler de vardı. Suriye'de yurt dışına kaçmış, farklı noktalara gitmiş kişiler ailelerini aradıklarında bir anda kapıya rejim gücü askerleri geliyormuş. Siz kimle konuştunuz, niye konuştunuz deyip hapishaneye atıldığı yönünde bilgiler de geliyordu. Onun kanıtları da ortaya çıktı mı? Onunla ilgili bilgiler var mı? Suriye'den gelen bilgiler böyleydi. Şimdi sadece güzergah olarak Suriye'den geçen insanların bile, hiç alakası olmayan insanların bile içeriye atıldığını biliyoruz. Kaybolan bir sürü insan bu hapishanelerden çıkacak. Böyle bir durum da var. Çünkü kesinlikle ailelerle iletişim kesiliyor içeriye atıldıktan sonra ve siz o insanı kayıp olarak artık unutmak durumundasınız. Bu Çıktıktan insanlık suçu sonra, değil mi? Tabii ki insanlık suçu. Bunların hepsi, bakın, Cenevre'de, Lahey Sözleşmesi'nde bunların hepsi zaten yazılı. Savaş suçları, insanlık suçları, bir savaşta veya yargılama usulünde yapılmaması gerekenler ve insanlık suçu sayılacak olan şeylerin hepsi zaten sözleşmelerde var. Ama tabii ki karşımızda tamamen şuursuz şekilde insanları öldürmek üzerine de programlanmış bir şey olduğu için herhangi bir sözleşmeye, protokole ya da uluslararası sistemin getirdiği bir mutabakata uymak gibi bir dertlerin olmadığını burada görüyoruz. Tabii ki bu
şekilde muamele gören insanların da böyle bir nefret biriktirmesi ve şu anda bu işte gördüğümüz görüntülerde büyük bir sevinçle yurtlarına geri dönüyor olmaları ve Esad'ın düşmüş olduğunu bu kadar çok sevinçle karşılamaları çok anlaşılabilir bir durum bu durumda. Geride kalan süreçte bir zulüm olduğunu da Kesinlikle. anlatmış oluyor bu Tabii, cümlelerimiz. yıllardır var çünkü bu. Gülruh Hanım, size de sormuş olayım. Bu görüntülere baktığınızda hala biraz önce ben de hocam da söyledi. Bu Sendeya hapishanesinde ulaşılamayan katlar var. Kameralarda görülüyor. Alt taraflarda yerin altında mahkumların olduğu bilgisi var ama onlara ulaşamıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bir insanlık suçu mu diye tekrar size de sormuş olayım. Tabii ki bir kere yani insanlık suçu hocamız da az evvel söyledi zaten. Esad'ın yaptığı da savaş suçuna giriyor. Zaten bu konuda da kendisi yargılanmış vaziyette ama şimdi öyle Sednaya hapishanesine bizim vakti zamanda bir iki Türk de tamamen bize şimdi normalde konsolosluk hizmeti alabilir her vatandaş kendi ülkesinden. Bizim bir kere zaten ki o zaman ilişkilerimiz fevkalade iyiydi. Görüşmemiz dahi müsaade edilmiyordu ve neden hapiste olduklarını bile bakın Samet Bey bilmiyorduk. Yani işte şöyle bir suç işledi o yüzden hapise girdi değil mi? Yani Hocam hani bu bir yargı söylediğiniz çok sürecinin önemli. olması lazım. Tekrar altını çizelim mi? Lütfen tekrar edin bunu. Yani hapishaneye giriyor ama konsolosluk görevlilerine bilgi verilmiyor mu? Neden girdiği bilgisi de mi verilmiyordu? Ki bu 2011'den tabii. önceden bahsediyorsunuz galiba. Tabii yani işte defaatle biz mesela vatandaşımızla görüşme hakkı vardır. Her ülkenin kendi vatandaşıyla görüşme hakkı vardır. Yani konsolosluk ya da büyükelçiliğin bin dereden su getirirlerdi görüştürmemek için. Ama bu hapishanede şunu söylemek istiyorum. Mesela bakın kadınlara tecavüz bu vakalar var edilmiş. Kadınlar Bodrum'da hiç ışık görmeden çocuklarını doğurmuş. O çocuklar gün yüzü görmeden yani belirli bir yaşa gelmiş. Bunlar hepsi gerçek. Bunlar hikaye değil bakın. Ya da işte gençler sokakta yürürlerken yani bir protesto gösterisi yok, bir şey yok ortada. İşte biraz gürültülü hareket ettikleri takdirde hemen muhaberat tarafından alıkonup ondan sonra doğru düzgün hiçbir yargılama süreci olmadan hapse atılıyorlardı. Biz tayine gitmeden evvel söyledikleri şey şuydu. Konuştuğunuz her iki kişiden biri muhaberat olacak. Ona göre hareket edin. Ve hakikaten de öyle. Yani zaten mesela bir Suriyeli tek başına bir Suriyeli devlet görevlisi sizinle tek başına görüşmeye gelmezdi. Hep ikili gelirlerdi. Niye? Çünkü birbirlerini kontrol ediyorlar bir yandan. Yani böyle bir muhaberat rejiminden bahsediyoruz. Ki bakın vurgulamak istiyorum. Benim orada olduğum dönem iki ülke arasındaki ilişkilerin belki altın çağının yaşandığı dönemdi. Ama ona rağmen devlet refleksi tabii çok farklı olduğu için Suriye'de müthiş bir şüphecilik. Her an birisi hapse gidebilir. Yani düşünün çocuğunuz okula gitmek üzere sabah çıkıyor evden bir daha çocuktan haber alamıyorsunuz. Ve bunlar 18 yaş altı çocuklar. İdama mahkum edilenler var. Yani böyle bir sistemden bahsediyoruz ve bu az evvel hocamız da bahsetti yani 50 küsur yıldır Baas rejiminin kuruluşundan bu yana süren bir sistem. Bu tabii yani sizin de bahsettiğiniz gibi Sednaya hapishanesi en belki bu açıdan karanlık tabloyu yansıtan hapishane ama bunun gibi de birçok hapishane var Suriye'de. Onu da vurgulamak isterim. Ve buradaki insanların çoğu siyasi tutuklu. Yani hiçbir doğru düzgün suç işlememelerine rağmen burada tutulanlar. Bakın dün mesela çok ilginç görüntüler vardı. İzleyicilerimize de aktaralım Samet Bey. İşte açmışlar hapishaneleri, insanlar kaçıyorlar. Adam çıkıyor diyor ki ne oldu diyor. Esad düştü diyor. Hafız Esad mı düştü diyor. Evet. Yani arada bir Beşar Esad, şimdi Beşar Esad ne zaman iktidara geldi? Babası 2000 yılında öldükten sonra neredeyse çeyrek asır geçmiş bakın. Adam hala Hafız Esad dönemi olduğunu düşünüyor. O kadar hayattan koparılmışlar. Yani bu tabii çok büyük bir felaket.